Merhaba, bugün size anlatmak istediğim konu siiller. Siil nedir, tedavisi nasıldır ve siillerle ilişkili olarak anüs ve genital bölgede bulunan genital anal kondilomlardan bahsetmek istiyorum. Siil nedir? Tüm vücutta görülebilen 1 milimetreden 5-6 santime kadar ilerleyebilen, karnabahar görünümlü ya da cidden biraz hafif kabarıklı, üzeri pürtüklü, değişik, daha çok ten renginde, renksiz olan lezyonlardır. Bütün vücutta görülebilir ve ayrıca cilt haricinde mukoza dediğimiz yerlerde de görülebilir. Mesela ağız içinde, boğazda, dilde, dudakta ve genital bölge içerisinde, anüste, anüsün içerisinde, rektumda görülebilir. Ayrıca tüm vücutta, ciltte de görülebilir. Etkeni HPV dediğimiz bir virüstür. Virüs temas yoluyla bulaşır. Bir şekilde temas etme gerekiyor. Mikroplu eşyalarla ya da mikroplu kişiyle. Eşya dediğimiz şey sıcak ve ıslak, nemli ortamlarda HPV üremeyi sevdiği için onlarla hemen sıcak temasla, yakın temasla da bulaşabildiği bildirilmiştir. Ama en önemli bulaşma yöntemi de temastır. Temas edilen yerden eğer ki bir yara varsa, sıyrık varsa bulaşma daha da kolaylaşır. Mesela çocuklarda, ergenlerde siil bu tip küçük sıyrıklardan, erozyonlardan siilli birinin temasıyla bulaşmaktadır. Ya da tırnağını çok yiyen, tırnağını yolan kişilerde tırnak siilleri görülebilir. Onun dışında cinsel yolla bulaşan en önemli hastalıklardan birisidir. Genital ve anal kondilomların en sık bulaşma şekli cinsel yoldur. %98'e varan oranla bu yolla bulaşır. Erken yaşta evlilikler, erken cinsel birleşmeler ya da çok eşlilik, korunmasız ilişkiler siilin bulaşmasını arttırır. Anal siillerde anal ilişkiler sonrasında çok daha sık ve yaygın olur. Mikrobu aldıktan sonra HPV nedir? HPV siil yapan mikrop DNA'lı bir virüstür. 200'e yakın çeşidi vardır. Bunların bir kısmı kanser açısından risklidir. Bir kısmı daha fazla görülen tipidir. Bazıları rahim ağzı kanseri açısından önemlidir. Bazıları anüs kanseri açısından önemlidir. Bir tek siil geçilecek diye gözüyle bakmamak lazım. Önemli olan sonrasında oluşacak olan kanserler açısından tedbir almak gerekir. Ciltte olduğu zaman çok fazla bir zarar vermez, kanserleşmez ama büyür ve hızla çoğalır. Bulaşıcıdır, etrafındaki insanlara çoğalır. O nedenle tedavi gerekir. Çocuklarda bazen kendiliğinden geçebilir. Tek olan ve küçük olan lezyonlar direncin yükselmesiyle geçebilir. Ancak yayılma eğilimindeyse ve büyüyorsa mutlaka tıbbi bir tedavi gerekir. Onun dışında virüsü aldıktan sonra bu kişide ne gibi bir değişiklikler olur? Temastan sonra 3-4 hafta içerisinde lezyon, siil oluşabilir ya da hiç olmayabilir. Hayatı boyunca hiç siile dönmez. Kişi virüsü taşır ama herhangi bir döneminde hiç siil gelişmez. Vücudunun direnci yüksektir. Bir şekilde birkaç sene içerisinde virüsü atar ama hiç siil yapmamıştır. Bazı eşler arasında da tartışmalara sebep olmaktadır. Yani bir kişide siil yoksa bile HPV yok anlamına gelmez. Eşlerden bir tanesinde siil gelişiyor ama diğer eşte olmaması onun bulaştırmadığı anlamına gelmez. Bu tartışmalara yol açıyor. Yani siil bir şekilde kendisi vücudu terk edebilir, hiç hastalık gelişmez ya da siil şeklinde HPV siil şekline dönerek lezyonlar geliştirir. Yani hastalık oluşmasına sebep olabilir. HPV'nin bir kısmı kanser açısından yüksek risklidir dedik. Ne kanseri yapar HPV? Ben genel cerrahi uzmanı olduğum için daha çok anüs kanseri açısından uyarmam gerekiyor. Ama anüs kanseri az olduğu için, rahim ağzı kanseri çok daha yüksek olduğu için yine uyarmayı görevim olarak biliyorum. Rahim ağzı kanserlerinin %100'ü yani her rahim ağzı kanserinde HPV vardır. %100 sebebi HPV'dir. Anüs kanserinde de %80-90 oranlarda HPV 16 ve nadiren HPV 18 bulunmuştur. Yani anüs kanserinde de bir HPV etkeni söz konusudur. Onun dışında oral seks yapanlarda ağız, boğaz, burun, nazofarinks dediğimiz yerlerde kanser olabilir. Penis kanserlerinin %40'ını, yine vajina, vulva kanserlerinin, rahim ağzı kanserinin hariç kanserlerin
%30-40 gibi sebebi HPV kaynaklıdır. Bir kısmı dediğim gibi yüksek risklidir bu HPV'lerin. Özellikle 16-18 kanserlerde en sık görülen HPV'dir. Elde, ayakta ve vücutta olan siiller tehlikeli değildir demiştik. Ayakta olan siiller elde ve ayakta çok sık görülür. Ayakta olan siiller nasırla karıştırılabilir ama daha fazla çoğaldığı için ve büyüme eğiliminde olduğu için nasırdan fark edilebilir. Nasırdan farkı bir de bası yerlerinde değildir. Nasır daha çok bası yerlerinde görülür ama siil hiç basıya uğramamış yerde de küçük küçük 5 milimlik, 10 milimetrelik gibi değişik büyüklüklerde çoğalma eğilimindedir. Ayrıca ellerdeki siillerde çoğalır ve bulaşır başkasına. Peki tedavi nedir? Tedavi, birkaç tedavi şekli vardır. İlaçlarla tedavi edilebilir, kriyoterapiyle tedavi edilebilir. Bunlar tıbben kabul edilmiş tedavi yöntemleri olsa da çok etkinliği açısından başarı oranından düşüktür. Elektrokoterle yakılabilir. Benim şahsen tercih ettiğim yöntem radyo frekansla yakma yöntemidir. Çünkü sprey etrafına da dağıtıp sağlam alanları da hasarlayabilir. Radyoterapi, radyo frekans ile yalnızca sihir olan alanları yakıyoruz. Tekrarladıkça tekrar yakıyoruz. Aylık kontrollere çağırıyoruz. Çünkü HPV mikrobu vücutta kaldığı için, kalmaya devam ettiği için tekrarlayabilecektir. Her tekrarda yeniden bütün lezyonları yakmak gerekiyor. Ayrıca anüs sihirlerinde önemli olan bir şey daha vardır. Anüsün iç kısmının da kontrol edilmesi lazım. Ciltteki sihirleri, diyet doktoru, genital sihirleri, kadın doğum doktoru görebilir. Ancak anüs kanseri, anüs sihiri, anüsün içindeki lezyonları da görme ve tedavi etme açısından önemlidir. Anoskopla bakılarak içeride de sihir varsa mutlaka hepsi tek tek yakılmalıdır. Aksi takdirde anüsün içindeki sihir büyüyerek, çoğalarak bir şekilde tıkanıklığa sebep olabilir. Genital sihirlerde, erkeklerde ya da kadınlarda, genital sihirlerde radyo frekansla yakılabilir ama kadınlarda önemli olan simirle takip edilmesi gerekiyor. Bu nedenle bir kadın doğum uzmanına takibe gitmelidir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İyi günler diliyorum.